Merhabalar. State yapısını inceledik. Artık biraz daha props'lara bakabiliriz. Props'ların neden ihtiyacımız var? Öncelikle bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir komponent yapısı oluşturduk, değil mi? Bu komponent yapısı aslında bize modülerliği sağlıyor. Tamam, güzel, ama bazı durumlarda bunlara değişken vermemiz gerekebilir. Yani ad göster diyoruz ama her seferinde aynı şeyi göstersin istemiyoruz. Belki de farklı şeyler göstermesini isteyeceğiz. Yani kiminde benim adımı yazsın, kiminde başka bir ismi yazsın, kiminde ne giriliyorsa onu yazsın isteyeceğiz. Bu gibi durumlarda bunlara parametre girebiliyoruz. Bunlara props diyoruz arkadaşlar. Propertiler diyebiliyoruz. Bunlara props girebiliyoruz. Aynı şuradaki onChange gibi. Mesela bunlar da birer props gibi düşünebilirsiniz. Placeholder bir property, bakın. Buna da props diyebiliriz. Type aynı şekilde bir props. Bunların hepsini props olarak ele alabiliriz arkadaşlar. Peki ben burada başka bir komponent daha oluşturmak istiyorum ve app.js içerisinden bu komponenti çağırmak istiyorum. Peki şu komponenti isterseniz bir yorum satırı haline getirelim. Yeni bir property oluşturacağım. Yeni bir komponent oluşturacağım daha doğrusu. Mesela buna ne diyelim? Selam ver diyelim. Selam ver adında bir tane komponent oluşturuyorum. Ne yapıyorduk? Function selam ver diyorduk. Hemen ardından süslü parantezlerimi açıp içeride bir return yapısı oluşturuyorduk arkadaşlar. H1 ile bir selam ver oluşturacağım. Tabii dışarı da açmam lazım. Bunu da default olarak işaretliyorum. Selam ver dedim. Hemen yazdım arkadaşlar. Güzel. Şurada merhaba diyelim. İki nokta üst üste koyalım. Ve ardından burada çağıralım isterseniz. Hemen şurada selam ver. Tab tuşuna bastığımda kendisi bakın yukarı otomatik olarak bunu import ediyor. Bunu dedik. Güzel. Selam ver dedik. Şu arkadaşı da hemen bir ayağa kaldıralım. npm start diyelim. Bir çalışsın bakalım. Bu çalışırken de şöyle 2 bölümlü bir kısım yapayım sizin için. Böyle olmadı tabii. Şöyle. Bu da böyle olsun. Evet. Merhaba dedik. 2 nokta üst üste koyduk. Buraya bir isim geçmek istiyoruz. Yani burada komponenti çağırdığımız yerde bir üst komponentten bir alt komponente property geçmek istiyoruz. Bir veri paslamak istiyoruz aslında. Bu ileride öğreneceğimiz yapılar için de çok önemli bir konu. Bu propertiler de yine read-only'dir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Üst komponentten alt komponente verileri rahatlıkla paslayabiliyoruz. Bunu peki en nihayetinde bir web API'dan da çekebilirim. Yani uzak bir sunucudan da veri çekebilirim. Buraya çektikten sonra da istersem komponentime geçebilirim. Peki bir props'u nasıl oluşturacağız? Mesela ad adında bir tane property şöyle oluşturabilirim. Hemen burada oluşturuyorum. Mesela string olarak Fatih dedim. Bunu böyle yazabilirim. Şöyle de yazabilirim. Hani böyle de yazabilirim. İstediğim gibi yazabilirim. Bakın kaydettim. Okey. Bunda sıkıntı yok. Şimdi karşıdan nasıl alacağız? Yani karşıdan kastım nedir? Komponentin içerisinden bu değeri nasıl alacağız? Geliyorum buraya. Şurada bu arkadaşlara props dedim. Bakın yine parametre olarak bütün propertilerimi buradan yakalayabiliyorum. Hemen ardından propertimizin adını propslarımızdan ad isimli propertimi bakın burada hemen çağırdım. Şurada bir boşluk bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi Fatih geldi gördüğünüz gibi. Propertilerimizden ad isimdeki propertimi buraya yazsın istiyorum. Bu kadar basit aslında. Yukarıdan yani bir üst komponentten buraya read-only olarak gönderebiliyorum. Buna read-only, buna değişken ataması yapamıyorum. Herhangi bir atama yapamıyorum. Property'nin olayı da bu arkadaşlar. Bir üst komponentten alt komponente veri aktarımı için bol miktarda kullanıyoruz. Peki hadi biraz daha oynayalım bunlarla.
Yine selam ver, ad diyeceğim, Mehmet diyeceğim. Bakın bir komponent daha çağırıyorum. Hemen altına gördüğünüz gibi bunu yazdı. Bu bir product komponenti de olabilirdi değil mi? Product komponenti de olabilirdi. Product'ın verilerini ne yapabilirdik? Bunun içerisine girebilirdik. Peki deneyelim. Bir ürün olabilirdi. Bu ara şunları siliyorum arkadaşlar. Bunları uzun süredir kullanmıyorum çünkü. Bunları siliyorum. Şimdi neyi kullanacağım? Şuradan isterseniz bir bootstrap kart diyelim. Bootstrap'in kartlarından bu arkadaşa bir inceleyelim isterseniz. Şurayı açayım sizin için bir miktar. 4 versiyon olsun istemiyorum. Bunun için 5 versiyonuna falan gitmek istiyorum. Çünkü 4 versiyonu genellikle jQuery'e bağımlıdır arkadaşlar. 5 versiyonu ve üstü jQuery'e bağımlı değil. Kendi bundle JavaScript framework'ü var. Kendi içerisinde bir JavaScript framework'ü var. Biz burada jQuery kullanmıyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan Bootstrap 5 kart diyelim. W3 Schools'a da geldi. Güzel. Bunu da kullanabilirim tabii ki. Sorun yok. Tabii bunun için hemen bir tane komponent oluşturacağım. Product. Adına product diyelim hadi. Product.js dedim. Şurada hemen yazalım. Function product dedim. Return dedikten sonra şu arkadaşlar arasına kopyaladığım kısmı yapıştırdım. Tabii burada artık class diye bir şey yok. Yani class name diye bir şey var. Onun için isterseniz şöyle bir class'ları class name ile replace etsin diyebilirim. Visual Studio'ya, Visual Studio Code'a Ctrl F ile arama yapıyorduk hatırlarsanız. Ctrl F ile arama yaptığımızda şu yandaki hemen kulakçığa tıklıyorum, açılıyor. Bu replace işlemi aslında. Class'ları class name'e dönüştürsün diyorum. 4 tane varmış gördüğünüz gibi. Şurada teker teker replace ettirebilirim. Ya da replace all diyerek hepsini replace ettirebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini replace etti. Güzel. Product'ımız bu. Yine export diyebiliriz. Şurada export da diyebilirim. Export default. Burada da tanımlayabilirim. Önemli değil. Product'ta hadi çağıralım. Şu arkadaşı yorum satırı yapacağım. Buradan product'ı çağıracağım arkadaşlar. Güzel. Peki bakalım ne durumda? Bakın header, content, footer. Güzel ama Bootstrap yüklü olmadığı için şu sınıfları tanımıyor arkadaşlar. Bizim Bootstrap'imiz yok burada. O yüzden hadi bir Bootstrap yükleyelim. Şurayı biraz daraltalım. Bize bir Bootstrap lazım. Bunun için ister projeyi durdurun. Şuradan durduruyorum. npm i bootstrap diyeceğim. Şurada da package'ların içerisinden kontrol edeceğim. Gelmiş mi gelmemiş mi? Henüz tıklamadım. Enter'a bastım. npm install bootstrap. Bootstrap'i download ediyor şu an. Bakın package'larda değişiklik yaptı. Hemen bakalım bootstrap'imiz gelmiş mi? 5.3.0 son latest versiyonu gelmiş arkadaşlar. Bootstrap'ten sonra add işaretinden sonra isterseniz şeyi kullanabilirsiniz. Şurada nerede yazdığım yeri bir bulabilirsem burada. Bootstrap'ten sonra et işaretini kullanıp istediğiniz versiyonu buraya yazabilirsiniz. Ama yazmazsanız latest'ı indirecektir. Yani son versiyonu indirecektir. Peki indirdi. Ben bunları nasıl içeri dahil edeceğim? Şu CSS'i nasıl import ediyorsam burada da import diyeceğim. Node modus. Bakın Node modus dememe gerek yok artık burada çünkü kendisi Node modus'u görüyor arkadaşlar. Buradan direkt bootstrap desem şöyle 2 tane Node modus bootstrap elimle yazsam olur. Ne olmasın? This CSS bootstrap .css diyelim. Bakalım işimizi görecek mi?
Noktalı virgül dememe gerek yok. Tabii projem çalışmıyor şu an. npm yanlış yere yazıyoruz. Terminale npm start diyeceğim. Bakalım node modülü görecek mi? Çalıştırmaya uğraşıyor şu an. Evet. Bakın şekli biraz daha düzeltti. Güzel. Şimdi class name'ini şurada app demeyelim artık. Buna isterseniz container diyelim. Şu header kısmında uçuralım arkadaşlar. Header kısmına ihtiyacımız yok. Bunu yorum yaptım. Bu arkadaşı da yorum yaparsam işimi görecektir. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir header, content ve footer var. İstediğim kadar bu product'tan çağırabilirim artık. Şöyle istediğim kadar çağırabiliyorum. Bakın alt alta geliyor. Fakat şurada resimli bir hali vardı. Tabii şeyde göremiyorum. W3 Schools'da bunu göremiyorum. Şurada mesela daha güzel bir versiyonu olabilir. Ya da gidip kendi dokümanlarından bir kontrol edelim isterseniz. Şöyle açayım sizin için. Bootstrap 5 cards diyelim. W3 School geldi. Tabii ilk oraya girdik. İlk oraya girdiğimiz için şöyle şunu göremedik. Bunu yakalayamadık. Şimdi bu arkadaşı deneyebilirim product içerisinde. Yine değiştireceğim bunu. Yerine kaydettim. Güzel. Gördüğünüz gibi image'leri kapamıyorlar arkadaşlar. Frontend developer'lar kapamıyorlar ama React developer'lar için ihtiyaç var aslında. Bunu da görmeleri lazım bir yerden sonra. Şu arkadaşlara class name diyelim artık. Çok fazla yok sanırım. Buna da class name dedim. Class name dedim. Bul ve değiştir deseydim daha kolay olurdu benim için. Neyse önemi yok. Projemize bir bakalım. Ne durumda, çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu kapadım. Evet. Style tarafı tabii ki bize kızıyor. Şunları kapatalım. Bunlarla işimiz bitti. Style tarafı bize kızıyor arkadaşlar. Çünkü burada da artık style diyemiyoruz. Hani style diyoruz ama içerisinde direkt böyle bir string veremiyoruz. Onun için bakın burada yine bize bir ipucu vermiş. Mesela margin right spacing artı em gibisinden yazmanız gerekiyor diyor. Peki biz style with bu arkadaşı nasıl yapacağız o zaman? Bu arkadaşı iki tane süslü parantezi alacağız. Bakın bu bir, bu iki. Tabii artık şunu kapatabilirim. Şunu silelim. Güzel. Spacing artı em demiş mesela. Artı rm diyebilirim buna da. Tabii noktalı virgül bizim canımızı okuyor. Güzel. Style kısmında bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu inline kod yazma anlamında bu şekilde kullanabiliriz. Güzel. Güzel, istediğimiz şekilde geldi. Aslında title'ları işte bu kısımları istersem hemen ne yapabilirim? Ayarlayabilirim. Burada bazı uyarılarımız var. Bu uyarıları gözden kaçırmayın arkadaşlar. Ne diyor? Style için evet EMRM demiş. Refresh ettim. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir uyarımız da yok. Güzel. Uyarıları dikkate alın. Uyarılar önemli. Şu tepeden bir boşluk bıraksın istiyorum ben. Tepeden class name container dedi. Ama şu arkadaşı margin tab 5 diyelim. Bakalım, evet biraz boşluk bıraktı. Güzel. Bir de her bir product arasında da birazcık boşluk olsun istiyorum. Yani margin bottom 2 diyelim bakalım. Evet, bir miktarda boşluğumuz oldu. Güzel. Şimdi amacımız bunu dinamikleştirmek tabii ki. Yani şuradaki card title'ı ve şuradaki body kısmını değiştirmek istiyorum. İlk etapta bunları yapmak istiyorum.
Bunu yukarıdan şu şekilde elimle yazıyorum ama aslında bunları elimle de gönderebilirim. Mesela ne diyelim? Product diyebilirim. Şimdi istersen buraya JSON objesi de gönderebilirim, değil mi? Yani sonuçta bir JSON objesi de burası kabul eder. Peki product'a gönderelim hadi. Şöyle ne diyelim? Şöyle bir product olsun. Mesela atıyorum name'i product 1 olsun. Adı bu olsun. Description'ı da yine 2 nokta üst üste. Description for product 1 dedim. Güzel. Şunun benzerini kopyalayacağım bu arkadaşa. İleride böyle bir kopyala yapıştır işlemlerine girmeyeceğiz. Tabii ki elimizde bir dizi olacak en nihayetinde burada. Bu diziyi döneceğiz teker teker. Peki amacımız burada tabii ki props'ları anlamak arkadaşlar. Şunları değiştiriyorum hemen. 3 dedim, 3 dedim. Güzel. Bunları buradan yazdım ama gidip buradan yakalamam lazım. Şimdi her birini tek tek elimle de gönderebilirdim. Yani name'imi işte name property'si oluşturup name props'u oluşturup onunla da gönderebilirdim. Description'ı da öyle gönderebilirdim. Fakat bu bizim aslında ileride yine maliyet oluşturacak. Bize kodlama maliyeti oluşturacak. Çünkü bunun içerisine yeni bir property geldiği zaman elimle teker teker yazmam gerekecek yine. Ama bu şekilde dinamik bir yapıya oturtursam eğer ileride bunu bir web API'dan da çeksem en nihayetinde sadece karşıdan yakalamam yeterli olacak. Yani sadece ilgili property product komponentinin içerisine gidip props'tan yakalamam yeterli olacak arkadaşlar. Buna props dedim. Güzel. Props'larımı artık şuradan çekebilirim. Cart title'ımız props nokta product değil mi? Props'umuzun adı product arkadaşlar. Bunun bir de name özelliği varmış. Hadi name özelliğini de yazalım. Evet, gördüğünüz gibi hemen geldi, güncellendi. Product 1, Product 2, Product 3 diye geldi. Şimdi diğer kısmı da halledelim hemen. İstersem şöyle diyebilirim. Ne diyeceğiz buna? Props product nokta description diyeceğim değil mi? Güzel. Description'lar da geldi. Şunların değerini biraz değiştirebilirim tabii ki. Lorem dersem işimi görür mü acaba diye şöyle bir deneyeyim dedim. Lorem 5 dedim. Tab tuşuna bastım. Yap, işimi görmedi maalesef. Lorem 10 dedim. Lorem'im gelmiyor herhalde. Şunun içerisinde yazmam lazım. Enteresan. Burayı tam olarak HTML olarak görmediği için sıkıntı çıkarıyor. Önemli değil. Geri alıyorum. Şu arkadaşı elimizde yazmıştık zaten. Evet. Güzel. Gördüğünüz gibi artık dinamizmi sağlamış olduk. Tabii ki elimizde resimler olsaydı, farklı resimler olsaydı bunlara picture properties olarak verip yine yolumuza devam edebilirdik. Aynı şekilde picture propertilerini de burada picture URL diyerek arttırıp verebilirdik arkadaşlar. Bu durumda picture URL source kısmına da yazıp yolumuza devam edebilirdik. Şurada alt kısmını da isterseniz product name diye değiştirelim. Props nokta product nokta name diyerek değiştirelim. Hani alternatif kısımları da, yani resim gelmediği zaman burada olduğu gibi alternatifi de bu şekilde olsun diye biliyorum arkadaşlar. Props'lar bunlar. Bir üst komponentten bir alt komponente veri paslamak için kullandığımız read-only yapılardan birisiydi. Bol miktarda kullanacağız arkadaşlar. Değişik kullanım tarzlarını da göreceğiz. Buna değişik isimler de vereceğiz. Şu isimleri kısaltmak için de kullanacağız. Gibi bir sürü işlem yapacağız. Ama React tarafında çalışıyorsanız aslında hayatınız state'lerle, props'larla geçiyor arkadaşlar. Bir de asenkron çağrılarla yaptığımız aslında ya fetch'ler ya da access, ileride access
Exis paketini de göreceğiz. Onlarla web API'lardan çektiğimiz verileri burada göstermekle geçecek. Bütün hayatımız bu state ve props'larla geçecek. Eğer React Developer olacaksak arkadaşlar. Yine hatırlatmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha çok kişiye ulaşması için lütfen yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla insana bu şekilde ulaşabilir. Kanalın linkini paylaşabilirsiniz. Bunun dışında eğer hala bildirimleriniz açık değilse arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolar geldiğinde haberdar olasınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.